Spor Yaşam Diyetinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dorukhan Şerifoğlu. Bugün 3. seviye crossfit antrenmanını yapacağız. Şimdi ısınmaya başlıyoruz. 2 roundluk bir ısınmamız var. Evet, ilk hareketimiz jumping jack. Jumping jack yaparken önce hazır ol pozisyonda eller ve ayaklar kapalı başlıyoruz. Bacakları açtığım anda ellerimi yukarıda birleştiriyorum. Bu hareketi akıcı bir şekilde 30 tane yaparak başlayacağız. Evet. Isınmamızın ikinci hareketi squat olacak. Evet, squat yaparken ilk hareketi kalçadan başlar. Kalçayı geri doğru çıkardım. Dizleri yanlara doğru açtım. Bütün ağırlığım topuklarda. Aşağı indiğim zaman kalça diz ekleminin altına inecek. Kollarımı denge kurmak için uzatabilirim. Yukarı kalktığım zaman kalça ve dizi kilitlemiş oluyorum. Şimdi squat hareketinden 10 tane yapıyoruz. Aşağı indiğim zaman kalça dizinin altına iniyor. Yukarıda durduğum zaman kalça ve dizi kilitlemiş oluyorum. Bu esnada ellerimi ileri doğru uzatabilirim ya da bu şekilde tutabilirim. Nasıl rahat edeceksiniz? 10 tane yaptıktan sonra 3. hareketimize geçeceğiz. Isınmanın 3. hareketi burpee olacak. 5 tane burpee yapıyoruz. Burpee yaparken önce elleri yere koyduk. Ayakları geriye atıyorum. Göğsü yere değdirdim. Sonra göğsü kaldırıp ayakları çekiyorum ve karşıya bakarken ellerimi kafa üstünde birleştiriyorum. Bunun diğer versiyonu eller yere gitti. Ayakları tek tek atıp göğsü yere değdiriyorum. Yine çekerken ayrı ayrı bacakları yakınlaştırıp zıplayabilirsiniz. Şimdi bu hareketten 5 tane yapıyoruz. İki, 3, 4, son ve 5. Şimdi ısınmanın ilk kısmını bitirdik. İkinci kısımda bir adet bara ihtiyacımız olacak. Isınmanın ikinci kısmında halterle başlıyoruz. Halteri yerden alırken de beli korumak için önce kalçayı geri verdik. Dizler dışarıya bakıyor. Kontrollü bir şekilde iniyorum ve halteri kaldırdım. Eller omuz genişliğinde açık. İlk hareket deadlift. İlk antrenmanda yapmıştık bunu. Şimdi bundan 10 tekrar yapıyoruz. Önce şöyle yan göstereceğim. Kalçayı geri doğru çıkardım. Dizler çok az bükülüyor. Gövde yere bakacak şekilde diz altına kadar inip bunu yaparken bar olabildiğince bacağıma yakın kalıyor. Neredeyse sürtecek kadar yaklaştırıyorum. Kontrollü bir şekilde 10 taneyi tamamlıyorum. Ve bunu yaparken bakışlar her zaman yerde. Omurgayı korumak için bakışı vücutla aynı anda götürüyorum. Şimdi ikinci harekette high pull yapacağız. Bunda yine clean tutuşundayım. Diz altına kadar ineceğiz ve buradan sonra kalktığım son noktada parmak ucuyla dirsekleri yukarıya kadar çekiyorum. Bu hareketten 7 tane yapıyoruz. Clean high pull. Son 4 taneyi yan göstereceğim. Yine kalça geriye gitti. Yukarı doğru kalktığımda parmak ucunda kendimi geriye açarak halteri yukarıya doğru çekiyorum. Son 1 ve bıraktım. Evet, ısınmanın 3. hareketi power clean olacak. Bunun için halteri diz altına kadar indirdik. Yavaşça kalktıktan sonra yine high pull'u gösterip halteri yakalıyorum. Yakaladığım noktada kalçayı geri doğru çıkartmam çok önemli. Hiçbir zaman dizleri öne doğru vermiyorum. Aynı anda dirsekler karşıya gösterecek. Yakaladıktan sonra dik durup hareketi bitiriyorum. Şimdi bu hareketten 5 tane yapacağız. Diz altına indim, çektim, kalçayı geri verip yakalayıp dik duruyorum. Bir daha. Çek, yakala ve dik dur. Son 2. Çektin, yakala. Bunu yaparken halteri olabildiğince vücuduna yakın tutmaya çalış. Ve son tekrarı yaptık. Halterde bar tutuşu çok önemli. Bunu yaparken normal barı bu şekilde kavramıyorum.
Önce baş parmağımı kapatıp diğer parmaklarımı üzerine kapatıyorum ve bu şekilde bir kilit mekanizması oluşturuyorum. Bunu niye yapıyorum? Çünkü halteri çekerken daha kuvvetli ve daha sağlam tutabilirim barı. Evet, halter ısınması yaparken boş barla başlıyoruz. Hiçbir şekilde ağırlık takmayacağız. Çünkü vücudumuz çok soğuk. Genel ısınma yapmış olabiliriz ama ağırlığa alışkın değiliz. Boş barla ısınmayı yaptıktan sonra antrenman için ağırlık takabiliriz. Evet, antrenman için ağırlığımızı taktıktan sonra klips takmayı unutmuyoruz. Çünkü hareketi yaparken ağırlık kayabilir ve dengesizlik oluşursa eğer belimiz için biraz problem olabilir. O yüzden klipsleri taktıktan sonra antrenmana başlayabiliriz. Antrenmanımızın ilk hareketi power clean olacak. 10 tekrar power clean yapıyoruz. Power clean yaparken göğüs karşıya dik duruyorum. Kalçayı aşağı indirdim. Bu squat gibi değil. Hafif squat iniyorum. Bar bacakları değdi. Hook grip tutuşumu yaptıktan sonra barı alıyorum. Çekip yakaladım. İlk tekrarı yaptık. Şimdi bundan 9 tane daha yapıyoruz. Son 4. 3. 2. Son bir tane daha. Ve ilk hareketi bitirdik. Evet, antrenmanımızın ikinci hareketi push-up olacak. 15 tane push-up yapıyoruz. Önce yere geldik. Tamamen yere yatıyoruz. El açımızı ayarlayacağız. Göğüs hizası koltuk altındayım. Eller birazcık açıldı. Parmak ucunda. Evet, push-up'ı zor yapanlar ayaklarını kaldırıp diz üzerinde yapabilirler. Şimdi 15 tekrar push-up yapacağız. Yukarıya kalktığımız zaman dirsekleri kilitliyorum. Aşağı indiğimiz zaman göğüs yere değdi. Ve bundan 15 tane yapıyoruz. Her yukarı kalktığımda nefes veriyorum. Son 3, 2, bir tane daha ve bitti. Evet, ikinci hareketi de bitirdik. Evet, antrenmanımızın üçüncü hareketi pull-up yani barfix. Barfix çekerken kollar düz. Önce barı tuttuk. Ayakları yerden keseceğiz. Burada isterseniz direkt hiç sallanmadan kendinizi yukarı çekebilirsiniz. Bu şekilde yapabiliriz ya da keeping pull-up yapabiliriz. Ya da üçüncü son versiyonumuzda butterfly pull-up yapılabilir. Bu da böyle sallanarak yapılan bir barfix türü. Evet, barfix hareketinden 10 tekrar yapıp dördüncü harekete geçebiliriz. Evet, barfix hareketini yaparken magnezyum tozunu kullanabiliriz. Çünkü antrenman sırasında ellerimiz biraz terleyecek. Barı tutarken ellerimizin kaymasını istemeyiz. Aksi takdirde geriye doğru uçabilirsiniz. Evet, tozumuzu sürdük. 10 tane barfix. Evet, 10 tane barfix çektik. Dördüncü hareketimiz wall ball. 15 tekrar wall ball yapacağız. Wall ball yaparken med ball'umuzu aldık. Göğüs hizası çene altına atıyorum. Hareket squat'la başlayacak. Önce squat'a iniyorum. Kalçam dizinin altına iniyor. Yukarıya kalktığım zaman da topu yukarıdaki hedefe atıyorum. Top ve yakalar yakalamaz tekrar aşağı iniyorum. Kalktım, hedefe attım, tekrar devam. Bundan 15 tane. Son 5, 4, 3, 2, bir tane daha. Ve hareketi bitirdik. Evet, antrenmanı bitirdikten sonra nabızın düşmesi için 2 dakika boyunca oturmuyoruz, yürümeye devam ediyoruz. Sadece bunu yaparken elleri geri atalım, dirsekler yukarıya baksın. Bu şekilde sakin bir şekilde nefes alarak 2 dakika boyunca yürüyoruz. Nabız düştükten sonra antrenmanımızı bitireceğiz. Evet, 3. seviyeyi tamamladık. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere.